Herkese merhaba. Sizleri 2012 yılına götürüyorum. Beyazlarda Carlsen, siyahlardaysa Aronyan. Hazırsanız oyuna başlayalım. C4, İngiliz açılışı, E6, at C3, D5, D4, kabul edilmeyen vezir gambiti, file E7, C alır D5, gerilimi sonlandırıyor. E alır D5, fil F4, E3 sürmeden önce fili piyon zincirinin dışına çıkartıyor. C6, D5'i desteklerken vezirin çaprazını açıyor. Vezir C2, at F6, roku hazırladı. H3, at A5 ile fil istenirse fil H2 karesine saklayabilir. G6, E3, D4'ü desteklerken filin çaprazını açtı. Fil F5, veziri isteyerek tempo ile fili geliştirdi. Vezir D2, H5, şah kanadından alan kazanıyor. Fil D3, ilk bakışta Carlsen kendi iyi filiyle rakibinin kötü filini değişiyormuş gibi dursa da Aronya'nın fili piyon zincirinin dışına çıktığı için etkili bir fil. Fil alır D3, vezir alır D3, at B D7, at G E2, rok hazırladı. A5, vezir kanadından alan kazanıyor. Kısa rok, şah güvenliğini sağlarken kaleler arasındaki bağlantıyı kuruyor. Kısa rok, şah güvenliğini sağlıyor. F3, E4 sürüşünü hazırladı. İdeal D4, E4, merkez piyon yapısını oluşturmak istiyor. B5, Aronyan vezir kanadındaki piyon çoğunluğunu harekete geçiriyor. E4, ideal D4, E4, merkez piyon yapısını oluşturdu. D alır E4. Aronyan B4 ile vezir kanadı saldırısına devam etseydi daha iyi olabilirdi. F alır E4. Bu değişimle birlikte Carlsen kalesini yarı açık F dikeyinden aktifleştirirken merkezde üstünlük kurdu. At C5. Tempo ile at C5'e geldi. Veziri istiyor. D dikeyinde aşmaz olduğu için at alınırsa Carlsen veziri kaybeder. Vezir F3. Vezir istekten çıktı. At E6. Ver fili. Ver D4'ü. Fil E3. B4. Vezir kanadı saldırısına devam ediyor. At B1. At H7. Fili için F6 karesini eğer açtı. Fili F6'dan G7'ye yerleştirebilir. G6 sürüşü şahın etrafındaki koyu renkli kareleri zayıflatmıştı. Fil bu koyu renkli kareleri destekleyecek. At D2. Kaleler arasındaki bağlantıyı tekrardan kurdu. Kale C8. Kale A D1. Fil H4. Atı G5'e gelerek vezire baskı kurmayı amaçlıyor. G3. Fili istedi. Bu piyon hamlesi şah çevresinde zayıflık yaratıyor ama eğer kullanılabiliyorsa zayıflık hala zayıflıktır. Fil F6. At C4. A5'e baskı uyguladı. Fil G7. Fil artık G6 sürüşü sonrasında zayıflayan koyu renkli kareleri destekliyor. B3. Atı destekledi. Vezir E7. Kaleler arasındaki bağlantıyı kuruyor. At G5 gelip E4'ü kazanmak istedi. Vezir G2. Atın G5'e tempo ile gelmesini engelledi. At C7. At alır A5. Carlsen piyon öne geçti. Aronyan uygun konumda atı isteyerek A2'yi düşürmeyi hedefleyebilir. Ya da tahtanın kenarında kaldığı için atın pasifliğinden faydalanabilir. Kale F8, ver E4'ü. E5. Alan kazandı ama bu sürüş D5 karesini zayıflatıyor. At D5. At zayıflayan D5 karesine yerleşti. Fil D2. Kale E D8. D4'ü bloke eden atı destekliyor. At F4. Yer atları keselim. Vezir A7. Atı ve D4'ü istedi. Aynı zamanda D4'ü açmaz aldı. Fil alır E5 ile piyon alma fikirleri gündeme gelebilir. Aronyan bu şekilde materyal dengesini oluşturup kenar piyonu karşılığında Carlsen'in merkez piyonunu alabilir.
At alır C6, çift ünlem. Karsen'den at fedası geliyor. At veziri isterken D4'ü de destekledi. Kale alır C6, at alır D5. Karsen verdiği atı geri aldı ve 2 piyon önde kaldı. Aronyan vezir alır D4 ile devam ederse fil E3, ver veziri, vezir alır E5, at E7, şah kale çatalı atar. Atı almak en iyisi. Vezir alır E7, ilk önce kale alır D8, vezir alır D8'den sonra vezir alır C6. Tarsen kalit önde kalırdı. Nerede kalmıştık? At alır D5, kale C2. Kale ikinci yataya indi. A2'ye basarken fili açmaz alıyor. Şah H1, şah G1 A7 çaprazından ayrıldı. Vezir alır D4'ün tempo ile gelmesini istemiyor. Fil F8, B4'ü destekledi. Karsen 2 piyon önde olsa da Aronya'nın A2 ve D4'e baskısı var. Karsen avantajını hızlı kullanmazsa oyun tekrar dengeye dönebilir. E6. Bu hamleyle Karsen konumda artık açık ara öne geçiyor. F alır E6 yapılırsa vezir E4, ver E6'yı, ver G6'yı. E alır D5 yapılırsa vezir alır G6, çatal atar ve kaleyi alırdı. Nerede kalmıştık? E6, vezir A8, ver atı, E alır F7, şah H8, at F4. At istekten çıkıyor. Vezir alır G2, şah alır G2, vezirler değişildi. Kale alır D4, fili istedi. Kale F2, kale D6. G6'yı destekledi. Aronyan fırsat bulursa at G5 gelip F7'yi düşürecek. Sonrasında A2 piyonu da baskı altında. Karsan H4 ile at G5 kesmek isterse şah G7. Örneğin at H3, kale alır A2, fil alır B4, kale alır F2, at alır F2, kale B6, ver fili, fil alır F8, şah alır F8. F7 boşta kalır. B3'te baskı altında. Karsen'in çok hafif üstün olduğu, beraberliğe yakın bir oyun olurdu. Kaldığımız yerden devam edelim. Kale D6, fil C1, mükemmel bir hamle. İlk bakışta kale boşta gibi dursa da kale alır F2, şah alır F2, kale alır D1. Karsen alet geride kalmış gibi gözükse de fil B2 şah. Şahın hareket edebileceği bir yer yok. Fil G7 kapatılırsa at alır G6, bir hamlede mat var. En mantıklı tercih atı bırakmak. At F6, fil alır F6, şah H7, at E6, ver fili, fil D6, fil E5. Fili saptırmak istiyor. Sonrasında F8 sürüp vezir terfi edebilir. Fil E7, Karsan F8 sürüp vezir terfi ediyor. Fil alır F8, at alır F8. Değişimler sonunda Karsen kale ve bir piyona karşılık 2 hafif alet aldı. Şah H6, at E6. Karsen fırsat bulursa H4 sürüşüyle şah kanadı piyonlarını kilitleyecek. G5, H4, rakibini alışa zorluyor. G alır H4, G alır H4, şah G6. Şah F5 ile çatal atabilir. At D4. Karsen'in A2'yi korumasının bir yolu yok. A2 düştükten sonra B3 zayıflayacak. At D4 karesinden B3'ü desteklediği gibi C6 karesini atlayıp B4'e basabilir. Kale D3. At C6. Ver B4'ü. Kale D2. Şah E3. Kale alır A2. Fil D6. B4'ü fille almak istiyor. B3 istendiğinde at D4 karesinden B3 koruyabilir. Aronyan bu konumda fırsatı kaçırıyor. Kale A6. Karsen'in tempo kazanması lazım. At E7 şah. Şah F7. Fil alır B4. Kale A1. At F5.
kale H1, fil C5, kale H3, devamında B3 düşerdi. Parsenin kenar piyonuyla oyunu kazanması çok zor. Oyun yüksek ihtimalle beraberliğe giderdi. Nerede kalmıştık? Fil D6, kale A1, şah D4, B4 alındıktan sonra B dikeyindeki geçeri şah destekleyecek. Kale G1, direkt kale H1 ile H4'e basmak daha iyi olurdu. Şah C5, şah F5, at alır B4, kale C1, şah D4, kale E1, şah çekerek H piyonunu kazanmak istiyor. At C6, B geçeğinin önünü açtı. Kale E4. Bu konumda şah C5 yapılsaydı oyun beraberliğe giderdi. Şah D5 karesinden rakip şahın E6'ya girişini engellemesi lazım. Şah D5. Kazanan tek hamle. Kale alır H4, B4. Kale H1, B5. Vezir terfisi için 3 adım kaldı. Kale B1. B geçeğini arkadan tutuyor. At D4. Rakip kalenin D1'den şah çekişlerini engellerken rakip şahı uzaklaştırıyor. Şah G4, şah C6. B6 sürüşünü destekledi. Kale C1, şah D7, kale B1. Şah C7, kale C1'den şah çekerse at C6 kapatabilir. H4, Aronyan H dikeyindeki geçeğini harekete geçiriyor. B6, şah H3, şah G2 devamında H3, H2 ilerlemek istiyor. B7, şah G2, at F5, ver H4'ü, H3, Carsen at H4 geliyor ve Aronyan oyunu terk ediyor. Aronyan'ın şahı H geçerinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Aronyan bir yerde B geçerini kaleyle vurmak zorunda kalacak. Devamında Carsen H piyonunu fil ve atın işbirliği sayesinde düşürüp at fil matı yapacak. Bu seviye için oldukça temel bir teknik olduğu için Aronyan devam etmenin bir anlamı olmadığını görüp terk ediyor. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.